Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz çok şükür. Bugün sizlere yine yepyeni bir tarif ile geldim. Tarifime geçmeden önce beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız lütfen yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hamak eriklerim var. Ham yani görünmemiş. Eriklerimi güzelce tertemiz yıkadım ve steril kavanozlarımın içerisine eriklerimi dolduruyorum. Biraz erik koyduktan sonra içerisine 3-4 diş sarımsak atıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi doğramadan bütün bir şekilde 3-4 adet, siz dilerseniz 2 adet de atabilirsiniz. İsterseniz sarımsaklarınızı doğrayabilirsiniz de. Yine devamında erikleri kavanozumuza dolduruyoruz. Biraz şöyle sallayalım ki erikler kavanoza daha iyi yerleşmesi için. Biraz da elimle bastırıyorum. Daha güzel yerleşmesi için. Kavanozumuzu bu şekilde dolduralım. Ve diğer kavanozlara geçelim. Yine aynı şekilde biraz erik koyduktan sonra 3-4 diş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Yine akabinde eriklerimizi ilave ediyorum. Biraz sallıyorum veyahut elimle bastırıyorum ki daha fazla erik alsın, daha iyi kavanoza yerleşmesi için. Diğer kavanozda aynı şekilde dolduruyorum. Yine sarımsaklarımı ilave ediyorum. Ve her kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tozu kullanıyorum. 1 litrelik kavanozlarım, 1 litre kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu. Ve 1 tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. Bütün kavanozlarıma yine birer tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ettikten sonra yine tatlı kaşığı ile birer tatlı kaşığı, daha da az olabilir, limon tuzumu ilave ediyorum. Siz dilerseniz limon tuzu da koymayabilirsiniz. Şöyle kavanozları birazcık sallayalım ki üzerine koymuş olduğum tuzlarım, toz şekerim aşağı doğru inmesi için sallıyorum. Ve her kavanoz için yarım çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Eğer siz sirke sevmiyorsanız sadece limon tuzu ile de yapabilirsiniz. Ama ben biraz sirke, biraz limon tuzu koymak istedim. Bu tamamen size kalmış. Ve birer dilim de limonumu ekliyorum. Şöyle küçük bir dilim, yarım hatta. Daha sonra üzerlerine şöyle birer tutam maydanoz ekliyorum. Bu arada kettle'ımda suyu kaynıyor. Üzerlerine sıcak su koyacağım çünkü. Onu da buradan belirtmek isterim. Evet, bu şekilde birazcık bastıralım. Maydanozlar dışarıya doğru çıkıyor çünkü. Şimdi sıcak suyumuzu ilave edelim. Bu arada kavanozlarımız ve kapaklarımız steril olmasına lütfen dikkat edelim.
Kapaklarımızın özellikle yeni olmasına daha da çok dikkat edelim. Eski kapaklar tutmayabilir. Şöyle 2 geri 1 ileri yaparak kavanozun kapağını sıkıca kapatalım ve kavanozumuzu ters kapatalım. Yine diğer kavanoz içinde yine sıcak suyumu ilave ediyorum. Kapaklarımızı 2 geri 1 ileri olacak şekilde çevirirsek daha kolay kapatabiliriz. Sıkabildiğimiz kadar kapağımızı sıkalım. Yoksa kapaklarımız atabilir, tutmayabilir. Bu da tabii ki yapmış olduğumuz turşumuz tabii ki bozulur maalesef. Evet, son kavanozuma da sıcak suyumu ilave ettim. Kapağını da sıkı olacak şekilde kapatıyorum. Ve onu da ters kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içinde eriklerimizin arasında sarımsaklar, tuzlar görünüyor ama onlar zamanla eriyecektir. Üzerine mutfak havlusu kapatarak bir gece dinlenmeye bırakıyorum ki kapaklarımı sıcaklığı ile tutması için. Bir gün sonra görmüş olduğunuz gibi eriklerimiz rengini değiştirmiş zaten. Yeşil olan eriklerimiz sarı rengini almış. Çok da berrak bir suyu var. İçinde maydanozlarımız falan erimiş içerisinde. Şöyle kapaklarını kontrol edelim. Eğer kapağımız çökmüş ise tutmuş demektir. Ama kapağımız bombili ise kapak tutmamıştır. Buna lütfen dikkat edelim. Kesinlikle kontrol edelim. Hava almaması çok önemli kapakların. Yoksa yapmış olduğumuz turşularımız bozulabilir. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten erik turşusu ben de bir defa yaptım ve çok beğendim. Sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Mevsimi geçmeden eğer elinizde ham, görünmemiş erik varsa mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.